Bugünkü filmimiz John Wick 4. Mr. Wick. We don't. And when I see you, I'ma take what I want, so. He's in death. Üçüncü bölüm olan Parabellum'un devamı niteliği olduğu söyleniyor. Diğer filmler gibi müthiş bir aksiyon var. Ancak bu aksiyonu bu filmde fazla abartmışlar. The only way John will ever have freedom and peace. Gördüğünüz üzere bütün okçularımız hazır ol vaziyetindeler. Ancak bu pozisyonun direkt atış için uygun olmadığını biliyoruz. Okçuluk yapanlar bilirler. Nitekim Continental Otel'i basan Şura'ya sadece 2 okçunun atış yaptığını görüyoruz. Tek bir karede 8 okçunun göründüğü filmde neden 2 tane okçunun atış yaptığını henüz bilmiyoruz. Japonların normalde çok sıkı bir disipline sahip olduğunu biliriz. Ancak kendileriyle görüşmeye gelen Şura'da silah olmasına rağmen neden her birinde sadece kılıç var? Neden hala kılıçla karşılıyorlar? Onu da anlamadık. Filmdeki aksiyon başladığı yerde tam da bahsettiğimiz saçmalık cereyan ediyor. Okun vurabildiği kaskı silah vuramıyor. Silahı vurabildiğini ok vuramıyor. Tam kızı öldürebilme şansı varken ne hikmetse adam vazgeçiyor. Silahı olan adamlar da John Wick'le karşılaşınca dövüşmeye karar veriyor. Nitekim aksiyon ilerledikten sonra son 2 tane adamla karşı karşıya kalıyoruz. Adamlara vuruyoruz, düşüyorlar, geri kalkıyor. Vuruyoruz, düşüyorlar, geri kalkıyor. Kara Murat gibi düşe yine de ölmüyorlar. Bütün adamları öldürdükten sonra John Wick ve Klein baş başa kalırlar. Birbirlerini ağlamaya başlarlar ancak ikisi de profesyonel olduğu için süreç biraz zordur. Haliyle aksiyon gerektiği için de çok fazla dövüş, çok fazla kovalamaca içermektedir. Ancak bir noktada Klein savunmasız kalmıştır. Görememesinin verdiği dezavantajın yanında sessiz olan John Wick'i aynı zamanda duyamamaktadır. Tam bu sahnede John Wick'in onu vurabilme şansı varken film ilerlesin diye düşünüyoruz ki nitekim eski dostlar John Wick vurmaktan vazgeçiyor. Kendisine bir aile bulan John Wick son bir görev için gazinoya gidiyor. Ancak gazinoda ne hikmetse yine aksiyon başlıyor. O esnada o müzik altında dövüşüyorlar, vuruşuyorlar, silahlar patlıyor, bir yuvarlanıyorlar, merdivenlerden düşüyorlar. Hiçbir Allah'ın kulu da umursamıyor. Herkes olduğu gibi eğlenceye devam ediyor. Ta ki ne zaman aksiyon bitiyor, millet panik oluyor. Senaryo, abartılmış aksiyonu dışında gerçeğe uygun ilerliyor. Şura'nın anneannelerine bağlı olması ve düelloyu kabul etmesi de bunu gösteriyor. Ancak şunu anlamadık. Düelloyu kabul edebilecek kadar adalet sistemi var olan bir şura, kendi bir elemanının yaptığı radyo çağrısına neden müdahale etmiyor? Çünkü radyodan alenen ölüm çağrısı yapılıyor. Mr. Wick. Radyodaki ölüm çağrısından sonra buluşma yerine koştur koştur giden John Wick'in peşine dünya kadar adam takılıyor. O adamlarla dövüşmek kolay. Tabi bir de Şura'nın kötü adamlarıyla karşılaşıyor. Ne hikmetse o kadar fırsatı varken bu adamları orada da öldürmüyor. Çok enteresan bir şekilde de sokaklarda bir tane bile polis göremiyoruz. Nitekim öldürmediği kötü adamlar John Wick'in manastıra girmesine ramak kalmışken karşısına çıkıyor. Hem de en kötü yerde, merdivenlerin başında. Tam merdivenleri bitirmek üzereyken tekrar dövüşmeye başlayan John Wick bu sefer düşmeye başlıyor. Ama düşmek yine düşme. 1. kademeye düşüyor, 2. kademeye düşüyor, 3. kademeye de düşüyor ve John Wick başladığı yere geri dönüyor. Ancak düşerken şunu dikkat ediyoruz. Neden tutunacak şansı varken bir yerde tutunmuyor? John Wick sürekli düşüyor. Nihayet bütün aksiyonlardan sonra filmin son sahnesine geliyoruz. Tabii ki beklediğimiz üzere John Wick düelloyu kazanıyor. Ancak çok zeki bir hamleyle kazanıyor. Filmin bence
hiç kullanılmayan mantığı sadece bu noktada kullanılmış. Ama John Wick öldüğü için 5. serisini göremeyeceğimizi anlıyoruz. Bu tarz videoların devamı için lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.